8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Seymur Abdullayev. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam bugün obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Bu obezite ile ilgili ameliyatlar kimlere yapılabilir? Soru güzel soru aslında ama çok konuşuldu. Daha önce de belki de sizde çok misafiriniz olmuştur. Obezite cerrahisi giderek arttığı için bu eski kriterler açıkçası değişmeye başladı. Eskiden geçen yıla kadar olan mesela hastaların yandaş hastalığı olan kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, örnek bel fıtığı, diz ağrıları, dolaşım bozukluğu hastalara 35 ve üzerinde hastalara ameliyat önerilirdi. Şu anda yani 35 dediğim vücut kitle indeksi. Şu anda ise değişti. 30-35 vücut kitle indeksi olan hastalara artık yanında hipertansiyonu, diyabeti varsa ameliyat. 35'in üzerinde herhangi bir hastalığı olmasa bile ilerideki bu ulaşabilecek riskleri önlemek için hastalara artık ameliyat önermeyiz. Ama bazı grup hastalarda ameliyatsız yöntemleri tercih ettiği zaman da diğer teknikleri, diğer yöntemleri hasta öneriyoruz. Hocam peki kimlere ameliyat, kimlere ameliyatsız yöntemler öneriyorsunuz? Hastaların en büyük birkaç sorunu var. Mutlaka hastalara başta diyet ve spor alışığı olması lazım. Bu olmasa zaten hasta hiçbir hastaya ne cerrahi ne cerrahi yöntem önermiyoruz. Ama özellikle hastanın ameliyat korkusu varsa veya narkoz korkusu varsa veya yandaş hastalıkları hastanın narkoz almasına, anestezi almasına müsait değilse o zaman mutlaka hastalara daha cerrahi olmayan işlemler yani mide balonu tarzı işlem öneriyoruz ama yok bu hastalara hakikaten de diğer alternatif yöntemlerden yani balondan, botokstan fayda görmeyecekse cerrahi öneriyoruz. Yani bunlar kimler? Ya aşırı diyet ve spor alışkanlığına rağmen kilo veremeyenler, yani bunların tabii yine kritere dahil olması lazım. 35 vücut kitle indeksi ve üzeri olması lazım. Veya dediğim gibi tansiyonu, ciddi bir yandaş dolaşım bozukluğu olan, ayaklarında ciddi şişliği olan veya diyabet olan hastaların mutlaka cerrahi tekniklere de hastaya göre çok değişen bir yöntemdir. Evet hocam. Hocam bu tüp mide ameliyatlarından sonra hastaların nelere özellikle dikkat etmesi gerekir? En önemli konu bu aslında çünkü ameliyat aslında çok kısa sürüyor. 45 dakika, 1,5 saat arasında hasta neredeyse servise çıkmış oluyor ama burada önemli şey iletişim. İletişim çünkü hastayı biz takip etmediğimiz zaman bu hasta bize geri dönüm sağlaması lazım. Yani bunların çok ciddi zamanla vitamin eksikliği olabilir, demir eksikliği olabilir ve dikkat etmesi gereken önemli şey bunların yeni bir hayata başlaması, özgüven kazanması, spor alışık edinmesi lazım. Yani bunlara dikkat ettiği sürece yani bizimle irtibat kurup sporunu, diyetisyen takibini yaptığı sürece biz hastaya daha sağlıklı ve daha faydalı kilo vermesini sağlayabiliriz. Hocam peki tüp mide ameliyatının faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Seyircilerimiz de bir dinlemiş olsun. Tüp mide aslında obezite veya bariyatrik cerrahide en temel ve en sık yapılan ameliyattır aslında. Çünkü hem ameliyat süresi çok kısa hem faydası daha fazla. Çünkü hastanın aldığı narkoz da kısa sürüyor ve hastanın iyileşmesi daha öbür tekniklere göre bypass veya şeker ameliyatlarına göre çok daha hızlı oluyor. Evet. Faydaları da daha önce bahsettiğimiz konulardaki gibi bu yandaş hastalık. Mesela hastanın diyelim tansiyonu var, 2 tane tansiyon ilacıyla ameliyata giriyor. Çoğu hasta aşağı yukarı birinci yılın sonunda %60-%65 civarında tansiyondan, şekerden veya ani değişiklik de olabilir. Kurtarmış oluyor kendini. Mesela hasta diyelim bir ay sonra çok rahat yürüyebiliyor diz ağrısı olanlar veya nefes nefese kalan hastalar çok rahat kendini toparlamış oluyorlar. Yani bu gibi aslında görmediğimiz ama aşırı faydaları olabiliyor hastaların. Aslında yan hastalıklardan da bir nevi Tabii. azaltarak kurtulmuş oluyor. Aslında hastaya sadece yani hiçbir hasta olmasa bile görsel kaygısı ortadan kalkar veya kendi özgüveni artar, yeni şeyler keşfeder ve yeni bir hayata yolculuk başlamış olur hasta için. Peki bu hasta takibi nasıl olmalı hocam bu süreçte? Hasta takibini şöyle yapıyoruz. Mutlaka hasta bizle beraber 2 gece 3 gün kalmış oluyor. 3. gün ise normal şartlarda taburcu ediyoruz herhangi bir özellik yoksa. 7. gün ilk takip kontrolü geliyor ki suyu aldı çünkü ilk bir hafta sıvı takviyesi oluyor. Yani burada su, meyve suyu, çorba ve her şey sıvı halinde. Alıp alamadığı, ilaçları düzenli kullanıp kullanmadığı, pansuman ne durumda veya bizimle irtibat ne durumda. Sonra ikinci kontrolü 1. ayın sonunda çağırıyoruz. Hastanın artık gidişatı ne kadar. Normalde 1. ayın sonunda hastanın %10 kilo kaybetmesi lazım.
Hakikaten kilo vermiş mi, vermemiş mi veya bir eksiklik var mı, hastanın sorunu var mı, işte yutma güçlüğü vesaire bir sürü detaylar var ama sonunda bunlar normal şartlarda ve eş zamanlı diyetisyen takibini istiyoruz. Yani hasta bize geldiğinde mutlaka diyetisyen görüyor ve arada yemek kaçırma veya çünkü bazı hastaların duygu durum bozukluğu oluyor veya bazen gece yemeleri hala devam edebiliyor. Ondan psikiyatri takibini öneriyoruz hastaya ve sonrasında artık 3. ay, 6. ay, 9-12 ayda bir yıla kadar 3 ay arayla kan tahlilleri, vitaminler, karaciğer fonksiyonu, kolesterol, kan şekeri gibi takiplerini çağırmak veya uzaktan da bize sonuçları göstererek hastayı takip alıyoruz. Hocam peki bu konuda cerrahisiz yöntemler nedir? Mide balonunu biliyorum, duydum Evet. ben mesela. Mide balonu da bunlardan biri midir? Tabii. Yani çok obezite cerrahi haricinde çok açıkçası teknik yok. Yani balon, botoks en sık duyduğumuz. Bir de yanlışı olan endokrinoloji uzman tarafından düzenlenen antidiyabetik kilo verme, zayıflatma ilaçları var. Bizim en çok uyguladığımız, en sık uyguladığımız mide balonudur. Niye mide balonu? Açıkçası daha sık kullanılan ve hasta hakikaten örnek yani cerrahi seçeneği istemiyor hasta. Diyelim vücut kitle indeksi 33. Cerrahi de istemiyor ki cerrahide uygun değil mesela hasta diyelim. O zaman aşağı yukarı %10-15 kilo kaybı vermek için hastaya ve 6 aylık, 12 aylık periyotlarda hastaya o kısa sürede özgüveni kazandırmak, yeni bir hayata başlangıç atmak için balon veya botoks daha sık tercih edilen bir yöntemdir. Peki hocam bu mide balonu zor bir işlemdir veya takibi zor olan bir durum mu? Aslında kolay. Şöyle ki kolay, yani teknik olarak kolay çünkü hasta zaten uyumuş oluyor. Sedasyon dediğimiz bir küçük bir anestezi alıyor. 10-15 dakika işlem süresi oluyor. İşlemden ortalama hasta uyanması yarım saat sürer. Bir saat sonra veya 1,5 saat sonra hasta suyunu rahat aldıktan sonra ve akşam kramp ve ağrıları az olsun diye ilaçları takviyeyle damardan hasta rahat şekilde eve gönderiyoruz. Zorluk açısından hastaya değişir. Hasta bunun hazır olması lazım. Çünkü eğer hastanın yine balonu takacağım, ben kilo vereceğim derse öyle hala ne ameliyatlarda ne de balon ve botoks tarzında mucize bir yöntem hala yok. Yani ben aldım yavaşça kilo vereceğim öyle yok. Ama zorluk kısmı hastayla bizim ilk başta konuşmamıza bağlı. Hasta hakikaten de bu işlemi kabul edip yapacak, diyetine ve sporuna uygun şekilde adım atacaksa hakikaten kolay ama yok. Ben sadece balon yapacağım, ben çok yoğun çalışan bir insanım, sporla işim yok, diyete de diyetisyene takibime uyarsam yaparım dediği zaman da zorlandığımız oluyor. Yani burada açıkçası hasta bağımlı çalışıyoruz ve hasta bağımlı bu işler ama genel olarak teknik olarak ameliyatlardan ister istemez daha kolay, daha kısa ve daha az riskli bir işlem. Hocam aslında hangi uygulamayı yani ameliyatlı ya da ameliyatsız hangi işlemi yaparsanız yapın burada en başta hastanın hazır olması lazım ve sürece riayet etmesi gerekiyor. Doğru. Hem görüntü olarak hem kilo kaybı olarak bir bütünü temsil etmesi gerekiyor. Yani hastayla uyum içinde olmanız şart değil mi bu durumda? Tabii mutlaka. Çünkü olmasa zaten yapamayız. Bunların en büyük irade sorunu başlıyor. Bu hastaların çoğunun depresif bozukluğu oluyor. Yapılan araştırmalarda bu hasta örnek içinde 2 ve 3 yıl içerisinde çok güzel şekilde kilo veriyor. Evet. Kendi özgüveni kazanıyor. Depresyon modu çıkıyor ama hasta zamanla eski küçük alışkanlık. Mesele gıdanın miktarı değil. Mesele aldığı kalori. Evet. Aldığı kalori arttığı zaman da ister istemez o eski kilolara başladığı zaman yine eski duygu durum bozukluğu, psikiyatrik sorunları başlayabilir. Ondan aslında mutlaka bizim en uyguladığımız sık psikiyatri, diyetisyen ve bizim kendimiz genel cerrah olarak çok daha hastaya faydalı işler yapmış olabiliyoruz. Peki hasta tarafından görüşmeye gelindiğinde ya da size en çok sık sorulan sorular nelerdir? En çok sorulan ne kadar kilo vereceğim? Yani bu çok sık sorulandır. İstatistik olarak hem bizim hem dünya istatistiği olarak ortalama bir hastanın 1. ayın sonunda %10, 3. ayın sonunda %20 ve yılın sonunda 12 ayın sonunda %40 en az kilo vermesini bekliyoruz. Tabi burada değişik olabilir. Bu sorular en büyük. Mesela en çok sorulan bir tanesi spor yapmasam olur mu? Veya spor ne zaman başlar? Mesela 1. ayın sonunda hastaların o karın ön duvarındaki dikişleri kapandığı için 1. ayın sonunda her türlü ağırlık, fiziksel aktivite, yüzme, tırmanma ne istiyorsa halter gibi ağırlıkta hepsine başlayabilir. Diğer sorulardan sigara, alkol çok soruluyor. Çünkü çoğunun sigara alışkanlığı oluyor. Sigara bizim için en büyük düşman çünkü ciddi şekilde reflü başlıyor hastalarda. Yani aşağıdan yukarı midemizin içindeki sıvının yukarı doğru kaçması ve alkol. Bunları azaltmaya çalışıyor. Ve özellikle bu hastalar bize baştan bunu söylediği zaman anlaşmamız lazım. Çünkü devam ederlerse bu şekilde reflü şikayeti arttığı için hasta ileride reflü ameliyatı gerekiyor. Genel olarak bunlar soruluyor daha çok.
Peki hocam, normalde bir obezite hastası, yani obez bir hasta diyeyim, size başvurdu. Bir takım kriterlerinize göre bu hastaya yönlendiriyor musunuz? Yani sizin için şu daha iyi olur, işte balon uygulamak daha iyi olur ya da siz ameliyatsız tedavilerden daha çok fayda görürsünüz gibi. Yani eminim pek çok başvuru oluyordur. Bu anlamdaki yönlendirme bir kriteriniz var mı? Dediğim gibi mutlaka diyetin ve sporunu teyit ederiz hastanın. Ondan sonra evet, kriterlere uyması lazım. Hastanın eğer vücut kitle indeksi ameliyata uygun değilse ve yanaşı bir şey yok, sadece keyfi bir şey istiyorsa, yine diyorum mutlaka hastayla konuşuyoruz. Yani örnek hastanın vücut kitle indeksi dediğim 32, ortalama %10, %15 kilo kaybı veya hastanın 10-15 kilo civarında kaybı istiyor. Evet, o hastalara balonu daha çok tercih ediyoruz. Ama hastanın örnek vücut kitle indeksi 36, yanında hipertansiyonu ve yanında şeker hastalığı var. Balondan fayda görür ama bunları sıfırlayamaz. O zaman hasta mecbur cerrahi öneriyoruz. Çünkü amacımız hastaya artık hastalıksız, ilaçsız, tabletsiz bir hayat bahşetmek. Çünkü aksi takdirde hasta balonun örnek kalma süresi değişir tabii ama 6 aylık, 12 aylık ve yutulabilir balonlar var. O süreç sonrasında hastalar o balonsuz dönem tek kalacaklar yine. Obezite ameliyatları, bariyatrik ameliyatları hastaya daha uzun sürede ve daha garantili kilo vermeyi bahşediyor diyebiliriz. Ama balon botoks veya özellikle balon, sizin balon içerideyken işinize yarayacak. Çıktıktan sonra yine teksiniz, yine eski yemekler var, eski ortamınız var. Ondan seçici olmak çok önemli. Yoksa sürecin sonunda yine hasta sizle beraber aynı kiloda karşınızda oluyor. Hocam, bir alt yaş sınırı var mı? Yani şu yaşın üzerinde yapmak lazım bu tip bariyatrik cerrahileri veya Geçen işlemleri. yıla kadar vardı. Geçen yıl 18-65 sınırı vardı. 18 yaşın altında olmaz, 65 yaşın üstüne önerilmezdi. Şu anda yaş sınırı kalktı artık. Yani Avrupa'da hala çalışmalar var. 13-14 yaşlı insanlara bile vücut kitlesi uyduğu sürece ve endokrinoloji tedaviye rağmen veya psikolojik tedaviye rağmen fayda alamıyorsa çocuklara bile artık obezite ameliyatları yapılıyor. Veya örnek 70 yaşında bir insan herhangi bir sağlık sorunu var ama ameliyatı yeteri kadar kaldıracak bir durumdaysa ameliyatı yapılıyor. Yani artık yaş sınırı göreceli kavram, yani relatif kontraindikasyon oldu. Hocam peki mide ameliyatında iz ne kadar büyüklükte oluyor? Çocuk yaşta da yapılabiliyor ya da genç kızımız da yaptırıyor ya da belli bir yaşta da yapılıyor. Yani görünen bir bölgede mi iz kalıyor mu? Bundan da bir bahsedebilir misiniz? Genelde ameliyatlarda 4 veya 5 delik kullanıyoruz. Bir tane deliğimiz genelde biraz daha büyük olur. Mideyi çıkardığımız veya ameliyatı yaptığımız yerler. İzler en büyük 3 santim olur dediğim gibi ama onların yıllar için solar. 0'a 0 iz kaybolma neredeyse mümkün değildir ama zamanla hastanın işte güneşlenmesi olabilir ve bazı dövme yaptırıyor ve 0 kalsa dahil çok soluk hale gelir. Ama bunlar çok ciddi estetik kaygı yaratan yaralar değildir. Çünkü biz bu hastaların daha uzun süreçten, 10 yıllık, 5 yıllık süreçlerini görüyoruz. Genelde hastanın çoğunun öyle bir estetik kaygısı olmuyor. Özellikle kadınlar diyorum. Erkekler zaten genelde çok iz takıntıları yoktur ama kadınların bile üzerine herhangi bir şey yaptırdıkları veya tekrar izi gidermek için işlem yaptırdıkları genelde olmaz. Yani ne kadar küçük... Kapalı operasyon. Tabii laparoskopik olduğu için, kapalı olduğu için ve yaralar çok küçük olduğu için iz neredeyse hasta için önemsiz oluyor yani hasta için. Çok küçük bir şey daha sormak istiyorum. Mide operasyonu geçirmiş birisi, yani mide ameliyatı geçirmiş bir kadının gebe kalması bir problem teşkil eder mi? Bu önemli bence. Tabii. Bir kadın olarak sormam gerekiyor. En az bir yıl geçmesini istiyoruz. 12 ay mutlaka. Çünkü mesele içerideki olaylardan bağımsız. Hastanın ciddi şekilde yeni bir düzen, yeni bir vitamin eksikliği, çünkü hasta eskiden normal yutabilecek insan, mide hacmi çok ince ve uzun bir mide bırakıyoruz. Evet. Tüp mide mesela. Ve o gıda geçmiyor oradan. Ve hasta ciddi şekilde vitaminleri, mineralleri eksik olduğu için o çocuğa hiçbir faydalı bir şey sağlamaz ve çok daha sıkıntı durum olur. En az 12 aylık süre beklemesini istiyoruz ama mümkünse 18 ay tamamlamasını isteriz. Sonrasında bir problemimiz yok. Yok. Yani gayet zaten sağlıklı. kapalı cerrahi olduğu için ileride hasta sezaryen vesaire gibi tercih etse dahil Evet. sorunsuz oluyor aşağı Çok kısmı. güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben Ağzınıza teşekkür sağlık. İyi ki İyi geldiniz hocam. Çok sağ olun nazik davetiniz. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Seymur Abdullayev ile obezite cerrahisini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.